Ebeveynlerin belki de en sıkıntılı ve üzücü süreci muhakkak ki bebeklerin ağlama dönemidir. Bu ilk ağlama yeni bir annenin kulaklarına müzik gibi gelebilir. Bebeğin akciğerlerinin bebeğin hayatta kalmasının ayrılmaz bir parçası olan rahim dışında çalışmaya başladığını gösterir. Unutmayın, bir bebek rahimde annesinin plasentası aracılığıyla nefes alır. Bir çocuk doktoru olan Doktor Machado'ya göre bir bebek rahimdeyken amniyotik sıvı akciğerlerdeki hava keselerini doldurur diye açıklıyor. Bebek doğup vajina kalınlığını sıkarken göğüs duvarlarına uygulanan basınç sıvıyı akciğerlerden kelimenin tam anlamıyla sıkmak için sıkıştırır. Bir bebeğin ciğerlerini suyla dolu bir sünger olarak düşünün. Bebek doğduğunda şimdi tüm bu suyun yerine hava alması gerekir. Ve bu yüzden bir bebeğin ilk ağlaması çok kritiktir. Doktor Machado şöyle diyor: akciğerler havayı solumak için gerçekten ilk kez kullanılıyor. İlk nefes kısa olsa da bu nefesin eksalasyonu yani bebeğin ilk ağlaması daha uzun olma eğilimindedir. Çünkü hava keselerini açmaya ve o sıvıyı dışarı çıkarmaya zorlayan basınçtır diyor Doktor Machado. Bebeğiniz ciğerlerinden ne kadar sıvı atması gerektiğine bağlı olarak sadece bir değil birkaç kez ağlayabilir. Doktor Machado, bebeğiniz normal nefes almaya başlaması için gerektiği kadar ağlayacaktır diyor. Ancak bebeğinizin doğumda harika hayatını rahimde bırakmak zorunda kaldığı için yani üzüldüğü için ağladığını düşünüyorsanız tekrar düşünün. Doktor Machado, bebekler başlangıçta şikayet ettikleri için ağlamazlar diyor. Doğumdan 5 ila 10 dakika sonra sürekli ağlama bir nefes alma sorunu olabilir veya bazen sadece üşürler. Early Human Development dergisinde yapılan bir araştırmaya göre doğum odalarında her zaman bir bebek küvezi veya radyan ısıtma makinesi bulunmasının nedeni budur. Ve hepsi temizlendikten sonra Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre vücut ısı kaybını önlemek ve onları sakin tutmak için doğumdan sonra bebekler kundaklanır. Doğum odasında herkesin yaygara kopardığı şey yeni doğanın ağlaması olsa da bazen bir bebeğin ilk ağlaması bir an için gecikebilir. Bir bebek doğum eylemi veya doğum sırasında mekonyum yani bebek kakası geçirirse doğum ve doğum ekibi bebeği kazara solumaması için ilk nefesini almadan önce temizlemek için çalışacaktır. Ebeveynler kakada nefes almanın potansiyel olarak solunum sorunlarına ve hatta zatürre yol açabilen mekonyum aspirasyon sendromuna neden olabileceğini bildirdi. Kids Health, bebeğin mekonyum soluması riski varsa ve bebek çok aktif değilse, doktor kakayı emmek için ağzından veya burnundan bebeğin nefes borusuna yerleştirilen bir endotrakeal tüp kullanabilir. Ardından bebeği ağlatmaya teşvik edeceklerdir. Bebeğinizin doğumdan ilk ağlayışına kadar büyük bir fark vardır. Doktor Machado doğdukları zaman cansız ve mor renklidirler diyor. Ve ilk kez ağladıklarında bu sihir gibi oluyor. Bir bebeğe dönüşüyorlar. Aniden bebek mordan pembeye döner ve onlar da hareket etmeye başlar. Hatta dünyayı ilk kez görmek için gözlerini açarlar. Ağlamak hayatın anahtarıdır diyor Doktor Machado. Gerçekten bir mucize olarak adlandırıyor. Bir ebeveyn olarak fark edeceğiniz ilk şeylerden biri bebeklerin ağlamasıdır. Burada bebekleri neyin ağlattığına ve sakinleşmelerine nasıl yardımcı olabileceğimize bakıyoruz. Bebeğinizin ağladığını deneyimlemek üzücü, sinir bozucu ve yorucu olabilir. Sadece neyin yanlış olduğunu bulmaya çalışmıyorsunuz. Aynı zamanda umutsuzca onları yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Umutsuzluğa kapılmayın. Tüm ebeveynler oradaydı ve bu yolculuğun doğal bir parçasıdır. İyi haber şu ki sonsuza kadar sürmeyecek. Bebekler en çok hayatlarının ilk 3 ayında ağlarlar ve en çok 6 hafta civarında ağlarlar. Bebeklerin bazen teselli edilemez bir şekilde ağlaması normaldir. Ve araştırmalar bebeklerin %20'sinin ilk 4 ay boyunca belirgin bir sebep olmaksızın uzun süre ağladığını göstermiştir. Ortalama olarak günde 2 ila 3 saat ağlarlar. Bu normal bir durum mudur? Bebeğiniz çok ağlıyor olsa bile bebeğiniz bazen mor ağlama dönemi olarak adlandırılan dönemden geçiyor olabilir. Bu tamamen normal bir gelişim aşamasıdır. Mor renkle ilgili değildir. Kısaltması beklenmedik ve ağlamanın zirvesi olarak adlandırılır. Mor ağlama günde 5 saate kadar sürebilen teselli edilemez bir ağlama aşamasıdır. Buradaki fikir birçok insanın kolik olarak etkilendiğinde gelişimsel ağlamayı yanlış anlayarak yanlışlıkla bebeğin anormal olduğunu düşünmesidir. Bebeklerin ağlamasının açlık, yorgunluk veya mor ağlamanın ötesinde bir ana nedeni vardır. Çünkü başka türlü iletişim kuramıyorlar. Konuşamazlar, işaret edemezler, hareket edemezler veya size metin gönderemezler. Sınırlı seçenekleriniz olduğunda akciğerlerini çalıştıran bebekler için en iyi yaptıkları şeyi yapmaları doğaldır. Bebeğinizi tanıdıkça ağlamalardaki farklılıkları duyacak ve ne anlama geldiklerini öğrenebileceksiniz.
Ağlamanın çok yaygın bazı nedenleri ve yardımcı olabileceğiniz yollar vardır. 6 ayda bebekler iletişim kurmak için daha fazla yol buldukça daha az ağlarlar, daha özgüvenli olurlar ve dünyayı kendileri için çözebilir hale gelirler. Bir gecede olmayacak ve gelecek çok gözyaşı olacak ama bir bebeğin hayatının her aşamasında olduğu gibi bu aşamada sonsuza kadar sürmeyecek. Videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.